Mehter müziği Türklerin tarihiyle özdeştir. Yani geçmişe baktığımız zaman Orta Asya, işte Kuzey Moğolistan, bu tarihçeden gelen ve her zaman Türk kavimlerinin, savaşan Türk devletlerinin müziğidir mehter. Buna dair Orhun yazıtları örneğin çok önemli. Burada bazı terimler görmekteyiz. Kolektif, bu mehteri bir araya getiren, müzik aletlerini tasvir eden bir oluşum bu. Bunun dışında örneğin Kaşgarlı Mahmud'un hazırladığı Divan-ı Lügat-ı Türk çok önemli bir kaynaktır. Yine aynı şekilde burada da mehterin enstrümanlarına, mehter geleneğine değinilmektedir. Veya Batı'nın tanımıyla Yeniçeri müziği. Peki nedir bu müzik diye sorduğumuz zaman Hector Berlioz, meşhur Fransız bestecisinin çok güzel bir tanımlaması var. Müziğin, ritmin renklendirilmesi diyor Berlioz. Mehter müziği vurmalı çalgıların bilhassa öne çıktığı bir tür. Biz burada davulun birçok çeşitlerini görmekteyiz. İşte en büyüğünden tutun köz, davul, nakkare, küçük davullar ve bu tip vurmalı çalgıların bir araya gelmesiyle ve bunların savaşta kullanılması, eğitimde, askeri eğitimde kullanılması ve bir tür o devletin bağımsızlığını ve şerefini temsil etmesi Türkler için çok önemli. During the studies done on the history of Turkish military music, the term Turkish music is described as the music of the Janissary band, an elite unit of soldiers put together by Sultan Orhan during the first period of the Ottoman reign. The music mentioned here is a style of music that is performed with instruments such as drums, bells, kettle drum, big drum, clarion, triangle and polo stick, and that has a unique sound and rhythm. The aim of this music, defined by Europeans as loud, was to motivate homegrown soldiers while intimidating enemy troops. Because of its cultural aspects in history, the music of the Janissary band is known as a war and glory music. There's a great deal of culture, and it's not all military based or aggressive, but a great sense of refinement and of culture and of awareness of other cultures. Şimdi bizde mehter müziği hükmünü sürerken ve saray çevresinde tabii Osmanlı'da mehteri aynen varisi olduğu bu geleneği sürdürüyor ve kurulan bu elit Yeniçerilerle beraber de askeri müzik bünyesinde mehteri hakikaten yüceltiyor ve çok stratejik şekilde kullanıyor. Bu dönemde Avrupa'da müziğe baktığımız zaman Rönesans'la birlikte yepyeni bir açılım ve yepyeni bir oluşum görmekteyiz. Operanın doğuşu, eski Yunan medeniyetinin keşfi, kilise müziğinin gelişimi ve trubadorlarla sokaktaki müziğin esasında zaman içerisinde organize olarak orkestralara dönüşmesi ve orkestra konserlerinin başlaması. Europe has continued its evolution of art with the dawn of the Renaissance, not only from within, but with the cultures it was in contact with. Besides architecture and literature, Europe's utmost interaction concerning music was with the Turks, a nation it was at war with. What we see, the influence, the impact from the very beginning, or rather from the 18th century,
It is, for instance, a musical influence. We see, as I said, in the great national opera, Turkish music is developed. We see some influence in painting of, first of all, the 19th century, which, as I said, is related very much to the development of our own identity. So, of course, it is a dream, but on the other hand, great authors like, probably you know, the author of fairy tales, Hans Christian Andersen. He too traveled a lot in the Ottoman Empire, and when he came back, he wrote a book called A Poet's Bazaar. Avrupa Türklerin askeri müziğiyle ilk defa, yani tabii buna bir tarih konamasa bile, şüphesiz savaş meydanlarında karşılaştı. Bu askeri bir müzik ve Haçlı seferlerinden olsun mütemadiyen yapılan bu saldırılarda Batı bu müziği işitti, ondan ürktü ve onu merak etti esasında. Çünkü karanlık Orta Çağ'dan çıkan Avrupa bir arayış içerisinde yeniliklerin peşinde koşarken işittiği bu yabancı müziği de merak etti. As the Ottomans continued conquering in their sieges, the culture and the music of the Janissary started spreading to the Balkans and Europe. Besides, Ottoman ambassadors who were sent to European countries brought their own Janissary bands with them. European empires and its residents were in awe of the grandeur of the band, its clothing, and its loud and fast music. The Turkish delight, as part of the Oriental style and exotic taste that had flared up in Europe, had also crept up in fine arts. The effect of Turkish music making an impact in European music culture first came about when the instruments of the Janissary band started to be replicated one by one. During the 18th century, we see European military bands dressed in Janissary clothing, imitating their music with troops playing drums, bells, and percussions. For example, in 18th century London, we see some musicians dressed as Janissaries in front of St James's Palace. We also see this in other parts of the continent, in France, Poland, and other countries. Janissary music, which was also known as Turkish military music, which affected European military music in the 17th century, started to become a part of Western art, especially classical music. Çünkü besteciler her türlü dış etkiye açıklar. Ve dolayısıyla Haydn, Mozart ve Beethoven gibi bestecilerin eserlerinde de Türk müziğinin, mehter müziğinin etkileri açık bir şekilde görülmekte. Janissary music, which was also known as Turkish military music, which affected European military music in the 17th century, started to become a part of Western art, especially classical music. Alaturka, which is not a part of the Turkish music culture, is a style which European composers created in accordance with their own understanding of aesthetics. Batı müziğinde, Alaturka stili eserlerde ortaya konulan çeşitli özellikleri daha vardır.
Örneğin birinci vuruşun keskin, vurgulu ve diğer vuruşlardan daha baskın şekilde duyurulması. Hatta 18. yüzyıl Alman müzikoloğu Schubert, birinci vuruş o denli keskindir ve o denli dikkat çekicidir ki askerlerin adımlarını karıştırmaları imkansızdır şeklinde yorumda bulunmuştur. Aynı şekilde mehter müziği sık tekrarlanan motiflerden oluşur ve kesitler yine aynı şekilde sürekli tekrar eden kesitlerdir ve bu da rondo formunu çağrıştırmaktadır ki Mozart da işte bahsettiğimiz gibi rondo formunda Alaturka eser bestelemiştir. Janissary music has been used by many composers in Western Europe. Composers such as Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Lully, Jean-Philippe Rameau, Gioacchino Rossini, Ludwig van have all been influenced by this music. Yine bir diğer barok dönem bestecisi, Alaturka stilinde yazan ve Yeniçeri müziğinden etkilenen Avusturyalı 17. yüzyıl bestecisi Johann Joseph Fuchs'tur. Johann Joseph Fuchs, Osmanlıların 2. Viyana kuşatmasının ardından Kremmünster manastırında bıraktıkları çalgılardan esinlenerek yazdığı Yeniçeri senfonisinde her bir bölüm için Türk başlıkları kullanmıştır ve eserinde Yeniçeri bandosunun sound'unu, özellikle vurmalı çalgılarının sound'unu imite etmektedir. Dediğimiz gibi bu da öncü eserler arasında sayılır ve daha sonra gelecek Haydn ve Mozart'ın Alaturka stilindeki eserlerine bir örnek teşkil etmektedir. The moving of the new instruments from military bands to the orchestra is important in the growth and development of the Alaturka style. First, bells, big drums and the triangle, which created a unique sound when played together, were added to the orchestra. Again, to imitate the shiny, sharp sound of the Janissary music, an instrument called piccolo flute was added to the orchestras at that time. Mehter müziğinin Haydn'daki etkisi 100. senfonisinde, askeri senfoni olarak da bilinen 100. senfonisinde de görülebilir. Eserin özellikle 2. bölümünde kullanılan perküsyon çalgıları, davul, zil ve üçgen bu etkiyi göz önüne sermektedir. Beethoven'ın 9. senfonisinde Schiller'in dostluk sözleri eşliğinde uzaktan gelen bir mehter bandosunu işitiriz. Bu müzikologların da Türk varyasyonu olarak tanımladıkları pasajda zaman zaman öyle tarihi temsiller olmuştur ki konserler. Örneğin bir tanesi Yehudi Menuhin'in idare ettiği ve Londra'da Kraliyet Askeri Müzik Okulu Netherhall'da bulunan ve orijini Türklerden gelme olduğu söylenen bir çevginin bu konserde kullanıldığı dahi olmuştur. Dolayısıyla bu müziğin köküne bir yapılan göndermedir bu enstrümanın kullanılmış olması bu konserde. Tabii bu da bizlere Türk kültürünün, benliğinin ortak Avrupa kültürü içerisindeki yerini göstermekte. Ama bunu şöyle yorumlayanlar da var. Çünkü o müzikte Beethoven'ın Koral Senfonisi'nin son bölümünde tonalite Türk müziği geldiği zaman son derece uzak bir yere değişiyor. Bir anda orkestranın rengi değişiyor. Beethoven'ın Peşte'deki İmparatorluk binasının tiyatrosunun açılışı için bestelediği Atina Harabeleri isimli sahne müziğinde de bir Türk marşı bulunmaktadır. Bu Türk marşının icrası için Beethoven orkestraya vurmalı çalgıları eklemiştir ve bu şekilde bir Türk etkisi yaratmayı amaçlamıştır. Onun dışında yine aynı eserde Dervişler Korosu isimli bir bölüm de bulunmaktadır ve bu eseri yazarken bir Mevlevi ayininden etkilenmiştir. Ve esere yine not düşerek gürültülü vurmalı çalgılarının, kastanyetler ve ziller gibi çalgıların kullanılması gerektiğini ifade etmiştir.
Alaturka, which was known as the Turkish music movement in Western dictionaries in the 17th and 18th centuries, also became known as Janissary music. Mozart is the composer who has used Janissary music and Alaturka styles intensively in his work. What sets him apart from the other composers who have used the Alaturka style is that he has blended the rough and scary rhythms of Janissary music with his love-filled compositions. We have to set 18th century musical genius Mozart apart from the others because his art involves uniting different effects through a compatible synthesis. When it comes to simplicity and comprehensibility, he is the heir of important classical figures such as Bach and Handel, and with his deep fear, eternal happiness conflicts. He is the forerunner of the Romantics like Beethoven. Mozart, who was born in Salzburg in 1756, had travelled all over Europe, making a big name for himself before settling in Vienna. He is now the musical genius of the 18th century. Mozart was one of the most important Western composers. He's still incredibly important today. He's played all the time, and he's one of the absolute top-rank composers. And he actually wrote a small number of pieces with obviously Turkish elements. Perhaps the most famous piece is the Rondo alla Turca for piano, but he also wrote a full Singspiel German opera called Die Entführung aus dem Sarai, which is an Oriental story and which includes some music that has the Turkish percussion instruments. And those are used particularly when the Sultan is entering and leaving the stage. So they're used to describe the kind of glitter and extravagance of the Ottoman court. He also wrote one of his violin concertos. The last violin concerto in A major has an episode in the last movement that is in Turkish style. Before Mozart composed his famous opera titled The Abduction from the Seraglio, this is what he wrote to his father when he received its libretto. The libretto is very good. It's about a Turk, so I will write the overture, the opening choir, and the choir at the end in Turkish music style. During the opera written in 1782, there are two marches for the Janissary choir. Türklerle ilgili operalar arasında Saraydan Kız Kaçırma'nın yeri kuşkusuz bambaşka. Mozart bu operayı bestelerken aslında Viyana kuşatmasından sonra Batı'da, Viyana'da, Avusturya'da yer etmiş olan farklı bir bakış açısından yola çıkmış. Mozart'ın İstanbul'a hiç gelmişliği yok ama Osmanlı hakkında anlatılan bütün o söylenceler diyelim, okuduğu kitaplar, dinlediği öyküler ve Viyana'da dinlediği mehter müziği Mozart'ı bu operayı bestelemeye yöneltmiş. Özgürsün. Konstansa'yı al, vatanına geri dön. Bildiğimiz Mozart'ın en meşhur Saraydan Kız Kaçırma operası. Bunun dışında keman konçertosu,
Rondo alla Turca olarak piyano sonatından meşhur bölüm. Viyana'da o devir pek çok klasik çağ bestecisinin eserlerine Türk müziği girmiş. Yine söylediğim gibi artık bir tehdit olmaktan çıkan Osmanlı bir yerde Avrupa'nın egzotikliğini, bir arayışını, bir estetik arayışının bir unsuru halinde bu müzikte ortaya çıkıyor. Mozart'ın eserleri arasında da Alaturka stiliyle yazılanlardan bilinen K331 La Majör Piyano Sonatı'nın 3. bölümüdür. Eser zaten rondo Alaturka başlığını taşımaktadır ve eserin ilk 8 ölçüsünde sol elde mehter davulunun kalıbı, ritmik kalıbı taklit edilir. Sağ elde de yine birinci vuruşa gelen süslemeler zil, çevgan gibi enstrümanların sesini taklit etmektedir. Ayrıca yine Yeniçeri müziğinin özelliği olarak da birinci vuruşun daha keskin ve belirgin duyulmasını sağlamaktadır. Aynı süslemeler, benzer süslemeler yine sol elde de karşımıza birinci vuruşta çıkmaktadır ve bunlar hep dediğimiz gibi birinci vuruşun altını çizer ve davulun ritmik kalıbını imite eder. The Turkish music style, first known as Janissary music and then Alaturka, also gave way to changes to pianos manufactured during Mozart's time. Paddles were added to pianos to imitate the sounds of bells, cymbals and drums. During Mozart's time, pianos like this were invented to increase the effect of the percussions of the Alaturka part of the La Majeur Sonata. The paddles on these pianos were called Janissary stops. 6 paddles were added to the pianos for the imitation of Turkish instruments. Vienna is known as the city of music. It was also music, the very famous Ottoman military bands, which also became of influence, which also got an impact for Western music. So we have, if you imagine how the Ottoman army, how the Ottomans went to war, it was absolutely spectacular. The Ottoman Empire, which had small beginnings in a town called Salt, grew and developed in Bursa and produced a cultural impact that would last for centuries. The people, who were enemies at war, had entered a peaceful interaction in art and daily life. This cultural interaction gave way to a music style called Alaturka that affected European music, and later on, classical Western music had an effect on the Ottoman culture. Music has an effect that transcends languages and religions when it comes to communication between societies. The people, who were enemies at war, had entered a peaceful interaction in art and daily life. This cultural interaction gave way to a music style called Alaturka that affected European music, and later on, classical Western music had an effect on the Ottoman culture. I think that what is so important is the interplay between those cultures, so that when we get the impulses from
a different culture. I will not say another culture, but a different culture. It makes your own culture come alive. It means a source of inspiration so that your own culture will not die. Allah!